Roma'ya hoş geldiniz. Peki bu kadar ünlü bir kente geldiniz. Elimde 50 euro para görüyorsunuz. Bu videoyu izledikten sonra muhtemelen zaten Roma'ya dair her şeyi biliyor olacaksınız. Şurada mahalleleri, sokakları dolaş. Ondan bile keyif alıyor insan. Burası bir açık hava müzesi abi. Kabullenelim. Pizzalar 6 eurodan başlıyor ya. Şaka gibi, para değil. Bugün Roma'daki en iyi şeyi yiyorum. Roma'ya geldiğinizde Vatikan'ı da görürseniz aslında teknik olarak 2 ülke görmüş oluyorsunuz. 1,5 euro şu su. Kullanabileceğim herhangi bir sıfat yok. Bu kadar iyisini dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Abi şuranın güzelliğine bak, film seti gibi ya. Abi şaka gibi ya. 2 euroya şarap satıyorlar bak. Yani İtalya'ya gel, marketten alışveriş yap. Bak keyfine, krallar gibi yaşa. Bu ne? Size yemin ederim çocukluğumda yediğim dondurma gibi. Bu ev işte. Julia Roberts'ın o filmdeki sahnesi kahvelerde 3 euro 4 euro civarında. Bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Roma gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun artık Avrupa kıtasının en güzel kentlerinden bir tanesi olan neredeyim? Kolezyumu da gördüğünüz üzere İtalya'nın en güzel kentlerinden Roma'dayım. Önümüzdeki 15 gün boyunca İtalya'dan başlayan yolculuğuma Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti gibi böyle ülkeleri gezerek size o yaptırıp hepsini, tecrübelerimi teker teker böyle vloglar şeklinde aktaracağım. Roma benim için dünyada gittiğim en iyi açık hava müzesi gibi diyebileceğim bir kent. 2700 yıllık bu kadim kentte harika yemekler yiyeceğiz. Gecesini ayrı, gündüzünü ayrı seveceğiz. 24 saat yaşayan bu kente, ki benim 6. kez gelişim, oldukça iyi biliyorum. Sizlere de böyle keyfini çıkararak canlı canlı yerinde göstermek istiyorum. Çok güzel bir zamanda geldim. Hava şahane. Oldukça güzel bir plan da yaptım. Bu videoyu izledikten sonra muhtemelen zaten Roma'ya dair her şeyi biliyor olacaksınız. O yüzden sonuna kadar bütün önerilerimi izleyin. Açıklamaya yazdığım bütün detayları görün. Hatta blogda da yazdığım buranın da yazıları var. Onu da okuyun. Çünkü bunları yaptıktan sonra inanın sadece uçak biletini alıp Roma'ya gelip zaten Deniz anlatmıştı deyip çok rahat gezeceğiniz bir kapsamlı Roma gezi videosu olacak. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Roma gezisi olsun. 2 trilyon dolarlık bir ekonomi. Dünyanın en ünlü 10 ülkesinden bir tanesi. Kişi başı geliri 30.000 euro civarında. Ama bu kadar büyük bir ülkeyi yaklaşık 20 il gibi düşünebilirsiniz. En ünlü yapan şey pek tabii ki Romalılar ve onun kenti de Roma. 3 milyon kişi yaşıyor burada. Dünyada en çok turistin geldiği kentlerden bir tanesi. Öyle ki Barcelona, Paris gibi şehirlerden nasıl ki artık gelmeyin diyorlarsa keza aynısı Roma için de geçerli. Burayı bu kadar özel kılan şey ise özellikle 2700 yıl önce kurulan Roma İmparatorluğu'nun ardında bıraktığı izler. Özellikle tiyatroları, pazarları, çarşıları, arkalarında bıraktıkları dev yaşam alanları ve günümüzde ayakta kalmasının da pek tabii ki bunların etkisi var. Çok iyi pazarlanması. Buraya geldiğinizde insan şunu anlıyor. Burası bir açık hava müzesi gibi bir kent. Yani nereye baksanız, hangi binayı görseniz kesinlikle bir detay görürsünüz. İnanın bana, Roma'ya 100 kere gelseniz 101. kez de gelmek isterseniz ve her geldiğinizde de kesinlikle farklı bir şey görebilirsiniz. Peki bu kadar ünlü bir kente geldiniz. Böyle gezmek istiyorsunuz. Ne kadar para harcarsınız serisi yapalım yine Londra'da yaptığım gibi. Elimde 50 euro para görüyorsunuz. İşte birazcık bugün hem gezip size bu gezilecek yerleri aktarırken tarihiyle ilgili çok güzel detaylar vereceğim. Bu 50 euro ile bakalım günümüzde İtalya'ya geldiğinizde ne yapabiliyorsunuz? En azından birazcık da kıyaslama şansınız olsun. Karşınızda dönemin en ünlü insanların 80.000 kişinin toplanıp gladyörlerin savaştırıldığı, yeri geldiğinde o dönemin etkinliklerini, savaşlarını canlandırmak için kullandıkları tiyatroları, Kolezyumu görüyorsunuz. Kolezyumun içine girmek için önceden bilet almak gerekiyor. Ben girmeyeceğim. İnanın bana, dışarıdan görüntüsü içinden çok daha güzel. Daha önceden girdim zaten. Ve şu sıraların hepsini de çekmeniz gerekiyor. Bunun özellikle şu forum taraflarına değil de diğer tarafına doğru giderseniz, hatta şurada Konstantin'in takı da vardır, kapının olduğu yer. Diğer tarafında çok güzel fotoğraf
çektirebileceğiniz alanlar vardır. Bak bu da mesela başka yerde gördüğünüzü mü bilmiyorum ama benim size önerim olsun. Şu etraftan dolaştığınızda arkasında da çok güzel böyle Instagram'a falan fotoğraf atabileceğiniz, çekebileceğiniz detaylar vardır. Şimdi burası çok büyük yangınlardan ve depremlerden dolayı yıkılmış, tahrip olmuş bir yapı aslında. Özellikle son yıllarda Roma'daki metronun kazı çalışmalarından dolayı şu arka yüzündeki kopmaları dahi görebiliyorsunuz net bir şekilde. Ve restore edip ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ülkeden daha meşhur olan yapının da muhtemelen bu olduğunu düşünüyorum. Roma'da bundan daha iyi ayakta kaldığını düşündükleri ve bunda çok gurur duydukları başka bir yapı var. Onu gün içinde böyle yemek yemeye gittiğim bir yerde göstereceğim. Şimdi niye buradan başlattım geziyi? Bu olmazsa olmazdır yani. Roma'da Kolezyum'dan gezinize başlarsanız buradan Vatikan'a doğru yürürsünüz. O da şu trafiğe kapatılmış yoldan Aşıklar Çeşmesi'ne kadar gidersiniz. Orası böyle merkez bölgesidir. Oradan da nehri geçip Vatikan'a ulaşırsınız. Ve ilginç bir nokta daha söyleyeyim size. Roma'ya geldiğinizde Vatikan'ı da görürseniz aslında teknik olarak iki ülke görmüş oluyorsunuz. Çünkü Vatikan dünyanın en küçük ülkesi. Papa'nın yaşadığı yer ve Katoliklerin kutsal dini mabedi aynı zamanda. Oraya da gelmeden önce muhtemelen online biletinizi alın ki buraya geldiğinizde asla bilet bulamazsınız. Şimdi gezimize buradan yürüyerek Vatikan'a doğru devam ederek böyle bir 16 saat boyunca pek muhtemel yürüyeceğimiz ama sizin bunu çok kısa sürede izleyeceğiniz bir bölüm olacak. Ben buraya ilk 2010'da gelmiştim. O zaman da kalabalıktı ama artık günümüzde bir turizm çılgınlığı var. Hani sanki bedavaya Roma dağıtılıyor. Hatta öyle ki birçok otelde kalırken otel parası kadar şehir vergisi veriyorsunuz. Yani adam şunu diyor, zaten diyor benim şehrim satıyor. Bari diyor sen geleceksen bana bunun vergisini de ver diyor. Hatta 200 euroluk bir otel görmüştüm. 180 euroda şehir vergisi var, biliyor musunuz? Ben size bunun en güzel bölgelerinin de nerede kalacağınız, tam merkezi, tarihi noktaları nerelere, onları da açıklamaya bırakacağım. Ama baştan söyleyeyim, otel parası kadar vergi parası da vereceksiniz. Roma'da böyle bir sistem var. Dönemin düşünseniz ya en büyük eğlencesi burada oluyordu. İnsanları birbirlerine öldürtüyorlardı resmen içeride. Ülkenin en ünlü, o dönemin coğrafyanın en ünlü noktalarından bir tanesiydi. İnsanların eğlendiği. Çünkü başka bir şey yoktu. Orta çağdaki mücadeleleri okudum geçenlerde. Kilise o kadar güçlü ki insanlar bir şey yapamıyorlar. O ne derse o oluyor. Zaten o savaşların da çıkmasının en büyük sebebi zaten kilisenin o baskıcı rejimlerinden dolayı. Aslında Rönesans'a kadar insanların herhangi bir bilim, ilim konusunda bir gelişim sağlamasını bekleyemiyorsun. Çünkü öyle ki burada insanlar sırf düşüncelerinden dolayı meydanlarda asılıyorlar. Giyotinle boyunları kesiliyor. Birçok ülkede olduğu gibi. İşte o döneminde en ünlü insanların toplanıp aktivite yaptıkları, eğlendikleri dönemin kültürünü görebileceğiniz izi Kolezyum'du. Şöyle bir büfeden dayanamadım, su aldım. 1,5 euro şu su. Şimdi marketlerde falan gösteririm böyle normal süpermarket bulursak ama bir şeye değinmek istiyorum. Roma'da neredeyse her yerde, otellerde, sokaklardaki çeşmelerde su içebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani bir şişeniz varsa aklınıza gelen her yerdeki çeşmeden suyunuzu doldurup neredeyse içebiliyorsunuz. Bakın hemen marketin ilerisinde insanlar buraya gelmişler, çeşmeden sularını dolduruyorlar. Daha ağzımı kapattım, canlı canlı görmüş oldunuz. O yüzden şişeniz olursa buna para vermezsiniz. Şu anda çok güzel bir yerden yürüyorum. Burası Roma Forumu olarak geçiyor. Onların dönemin, daha doğrusu çarşıları, pazarları, insanların gündelik hayatlarının geçirdikleri mahalle gibi düşünebilirsiniz. Önceden şuradaki yolun kenarından yürünüyordu ama metro çalışmasından dolayı buraya yönlendirmişler diye tahmin ediyorum. Ve kentin dört bir yanında özellikle Romalılardan kalan binalarda şu kiremitten yapılmış kolonları, sütunları, yapıları görebiliyorsunuz. Bu adamların İtalya yapan kurucusunun o içine adanmış. Onların Atatürk gibi düşünebilirsiniz. Çok önemli bir yapıları var. Oraya doğru yürüyüşe geçiyorsunuz. Ondan sonra zaten o Aşıklar Çeşmesi'nin olduğu yere ilerliyorsunuz. Size aslında küçük bir Roma rehberliği yapıyorum şu anda. Böyle tam bir rotanızı çıkartıyor olacağım. Orada da güzel bir öğlen yemeği yeriz. Sonra artık kervan yolda dizilir misali bakarız. Ya siz benim sözüme güvenmeyin. Yolda kalırsınız. Şaka maka, o yola yanlışlıkla girdim. Oradan gitmiyormuş yol. Asıl yine buradaki kaldırımdan devam ederek yürüyecekmişiz. Vamos, hadi bakalım. O kadar güzel bir hava var ki arkadaşlar şu an şansıma. Yani buraya sakın yazın gelmeyin. Özellikle Haziran, Temmuz'da pişersiniz. Şu size işte bahsettiğim o liderlerinin binası, şu beyaz kale gibi olan var ya, yukarıdan baktığımda piyanoya mı ne benziyor diyorlar ama öyle bir benzetmeleri de olmuş.
Şurası da şehri tepeden görebileceğiniz, ki Roma da İstanbul gibi 7 tepe üstüne kurulmuştur. Oraya çıktığınızda o beyaz binanın arkasında Roma'yı tepeden görebiliyorsunuz. Ama bir de benim çok hoşuma giden bir detay göstereyim size. Şu manzaranın güzelliğine bakın. O kadar güzel korumuşlar ki binaları. Hepsi bir uyum ve ahenk içinde. Roma Forum'unun tam giriş noktasından size bir parçasını gösteriyorlar. İşte isterseniz buradan içeriği komple geziyorsunuz, birçok kalıntıları da görerek. Ama ben en buradaki gezerken beğendiğim noktanın şu alan olduğunu düşünüyorum. Buradan çok güzel bir manzara sizi bekliyor abi. Bu harika, yani İtalya'nın her yeri böyle. Ben İtalya'nın en kuzeyindeki Dolomitlerden Sicilya'ya kadar gittim. Arabayla gezdim. Bu benim kaçıncı gelişim bilmiyorum. Avrupa'ya 100 kere gelmişimdir. Ama bu ülkenin tarih konusunda böyle seviyorsanız, yeme içme arıyorsanız, fiyatlar da biraz ekonomik olsun diyorsanız üstüne Avrupa'da yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sokak sanatçıları cennetidir İtalya. Her yerde, her köşede bir sokak sanatçısı görürsünüz ama özellikle eğer Floransa'da görürsen bir sokak sanatçısı var ki 3 boyutlu, böyle inanılmaz bir şov yapıyor. Onu çekip size gönlünden geçen bağışı da vererek, kendisine bağışı da vererek, yanlış söyledim kusura bakmayın. Gönlünden geçen bağışı da vererek böyle uzun uzun göstermek istiyorum. O kadar etkilendiğim bir sokak sanatçısıydı. Roma Forumu da böyle bir yer işte. Bakın insanlar karşılarda böyle kalıntıların içerisinde yürüyorlar ama pek tabii ki çoğu yapı ne yazık ki günümüzde ayakta kalmamış. Yani 200 metre yolu zor yürüdüm şu an. Şurada Kolezyum'un oradan şu beyaz bina var ya, oraya doğru gidiyorum. Hani toplasan 200 metre yürüyemiyorum. Çok güzel. Yani detaylar şahane. Binalar, tarih şahane. Neyi görsem böyle etkileniyorum. O kadar zamandır gelmeme rağmen. Demek ki hala enerjimizi ve heyecanımızı kaybetmemişiz. Burası da Vittorio Emanuele abidesi. 1885 yılında yapıldı ve özellikle Birleşmiş İtalya Krallığı'nın ilk kralı 2. Vittorio Emanuele için yapılmış. Böyle bembeyaz bir tasarımı var. Dışarıdan baktığınızda ne kadar görkemli olduğunu görebiliyorsunuz. Bak burada da yine biletle giriş yapılıyor ama o dediğim pestler var. Eğer o günlük pestleri aldığınızda buradaki birçok tarihi yapıya, müzeye girebiliyorsunuz. O yüzden Roma'ya gelirseniz Roma pesi alın, böyle yerlere girecekseniz. Ben almıyorum. Çünkü zaten hepsini zamanında içini dışını tek tek gezdim. Benimki size daha çok hızlandırılmış gezi rehberi hazırlamak. Aklınızda bulunsun. Böylece birçok yere girişte daha az ücret ödersiniz. İşte şimdi en çok sokaklarını gezmeyi sevdiğim yere doğru gidiyorum. Abi şu güzelliğe bakar mısın ya? Bir tanesi sırıtıyor mu Allah aşkına? Yani nasıl korumuşlar, nasıl bu düzeni sağlamışlar? Hiç mi biriniz kaçak kaç çıkmadınız be kardeşim? Harika, yani hiçbir şey yapma. Şurada mahalleleri, sokakları dolaş, ondan bile keyif alıyor insan. Ya da ben öyleyim, bilmiyorum. Palazzo Venezia, yani Venedik Meydanı'nın orada şöyle bir bina dikkatimi çekti. Müzeymiş. Yani sadece girişini göstermek istiyorum bak. Yani bir anda sanki Kuzey Afrika'da, Fas'ta bir yere gidiyor gibi hissettim. Şuranın güzelliğine bakın. O kadar kaosun içinden bir anda böyle sessiz bir parkın olduğu yere gelmişim gibi hissettim. Burası da müzeymiş. Size böyle İtalya'nın detaylı tarihini, ekonomik süreçlerini anlatmayacağım. Bu zaten Türkiye'de bolca kaynağı olan içerikler. Hani Japonya'da, Kore'de, Latin Amerika'da yaptıklarımı yapmama gerek yok. Çünkü zaten bunlar anlatılmış. Bu video daha çok gezi rehberi odaklı. Yani bir gün olur da Roma'ya gelirseniz bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra tamam artık kafamda her şey oturdu diyesiniz diye ben hazırlıyorum. Aklınızda bulunsun. Yoksa ben size buranın tarihini de anlatırım. Bütün ekonomik politikalarını da anlatırım. Komşularıyla ilişkilerini de anlatırım ama bu bölümde gerek yok diye düşünüyorum. Acıktım. Bugün doğru düzgün kahvaltı bile yapmadım. Bir kahveyle duruyorum. Böyle standart bir kahve yanına da bir şeyler yiyebileceğim bir pastane var. Birkaç tane pinlemiştim. Onları size göstereyim, hadi gelin. Suyum bitmek üzere. Roma'da böyle çeşmelerde hem gazlı hem de yani bildiğiniz sodalı gibi düşünün. Hem de normal su doldurabiliyorsunuz böyle. Bu çok yaygın bir kültür. Binlerce çeşme var böyle insanların kullanabileceği ve binlerce yıldır bu gelenek devam ediyor. Suyun tadına bakalım. Vallahi çok güzel. Kaynak suyu gibi. Suyu övdüm yani. Arkadaşlar bu herhangi bir reklam değildir. Tamamen gönüllü destek amaçlı ama gerçekten çok güzelmiş. Largo di Torre Argentina adındaki bir arkeolojik kazı alanını görüyorsunuz.
Buranın içinde öyle ahım şahım görebileceğiniz yapılar yok. Daha çok şu sütunlar kalmış. Etrafında restoranlar, kafeler, barlar, oteller falan var. Ben de şuradan yürürken denk geldim. Daha önceden de görmüştüm ama çok da sizi cezbedeceğini düşünmüyorum. Ülkede bir kahve cenneti mekanların olduğunu söylememe gerek yok. Ama aynı zamanda Roma, tamam tarihini anlattık ama tam böyle bir gurme kenti değil. Bir Sicilya, bir Puglia, bir Toskana değil. Ama yine de yemek yiyebileceğiniz şahane restoranlar var. Bunların hepsini sıralı olarak kahvaltı, öğle, akşam belki yatsıya kadar gidecek şekilde planlayacağım, merak etme. Zaten ben de bu kısmı çok seviyorum. Şöyle bir kafeyle başlayalım. Çok tatlı, görüyorsunuz böyle binanın altında hiç bozmadan yapmışlar. Bir breakfast menüsü koymuşlar. Kruvasanlarla başlayan menü 2,5 euro ile başlıyor ve kahvelerde 3 euro 4 euro civarında. Şöyle içeriye girip bakalım tezgahta bir şeyler var mı? Buongiorno. Bir şey yok ha şurada. Bizdeki pastane gibi. Bir kruvasan ve kahve aldım. Kruvasana 3,5 euro, kahveye 4 euro söyledim. Ama ben şu an olabilecek en pahalı yere geldim. Biliyorum yani. Şehrin tam merkezinde en turistik yerindeyim. Gün içinde anlayacaksınız durumu. Ama enerjim kalmadı artık. Çok yoruldum. Dün gece de biraz geç yatmıştım. O yüzden hızlıca böyle bir şeyler yemek istedim. Yani bizim Türkiye'de de şuna şöyle çok özeniyorlar ya. Kruvasansız yaşayamıyorlar falan. Gülüyorum daha çok. Tatlı. Hamur işi. Bu kadar. Ama şunu öyle bir sattılar ki dünyaya. Çok başarılılar bu konularda. Kahvesine bakalım. Bak, kahvesi güzel ha. İtalya'nın kahvesi iyidir. Bunu baştan söyleyeyim yani. Afiyet olsun. Yani maşallah dediğim 5 saat yaşamıyor. Havaya bakın. Yani Roma'yı böyle yağmurlu pek görmemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Sabah o kadar güzel bir hava vardı ki bir saat içinde bu hale geldim. Olsun, en azından böyle havadaki sıcağı da birazcık daha olsa kırdı. Daha güzel oldu, daha tatlı oldu. Yağmurda da Roma'nın keyfi başka. Valla baktım yağmur dinmiyor. Kendimi yollara attım. Hiç şikayetçi değilim. Geçtiğim sokaklardan birisini görüyorsunuz. Burada böyle ara yerlerde bile çok güzel tatlı restoranlar vardır. Oldukça da şıktır. Hiç dokuyu bozmazlar. Şurada yiyeceğiniz herhangi bir restorandaki pizza, makarna bile inanın bana dünyada birçok yediğiniz yerdekinden kat be kat iyidir. Çünkü sonuçta bunun çıktığı ülkedeyiz. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama özellikle al dente dedikleri o makarnaların o işte ısırdığınızdaki tadı, İçine koydukları işte bolognese yapar bir başka güzel olur. Parmesan atar üstüne, o bile bambaşka olur. Yani kötü hiçbir şey yemezsin. En çok sevdiğim şeylerden birisi de böyle işte sokakların arasından dolana dolana kayboldum. Trastavere'ye giderken çok güzel böyle ara sokaklar göstereceğim sizlere. Benim Roma'daki en çok beğendiğim mahallelerden bir tanesi. Daha az turistin olduğu, daha sakin ve daha tatlı yerel restoranların böyle renklerini size göstermek istiyorum. Özellikle çok güzel böyle ağaçların, bitkilerin sarmaladığı binalar da var. Orayı bir göstereyim. Sonra asıl en turistik yerlere götüreceğim. Aşıklar Çeşmesi'dir, İspanyol merdivenlerinin olduğu yerler zaten standart yerler ve çok da kalabalık oluyor oralar. Biraz böyle akşamüstü gitmeyi planlıyorum. Yağmurda hafiften azıcık da olsa dindi gibi. Abi şuranın güzelliğine bak, film seti gibi ya. Şu anda gördüğünüz kare aslında İtalya'nın bir özeti. Daha çok böyle solgun renkte boyalar, yan yana sarının ve kırmızının tonlarını kullanarak yaptıkları binalar. Şu şekilde pencere sistemleri, Fransız usulü mü diyorlar bunlara. Şöyle bak, burada da var. Her yerde bunun örneklerini göreceğiz ama genelde de şöyle saksıları koyup balkonları süslüyorlar ya. Ben buna bayılıyorum. Çok beğendim. Yani ses tonumdan anlıyorsunuzdur. Harika gidiyor şu ana kadar gezim. Şimdi düşünün, kentin dokusunu o kadar iyi koruduklarını size söylüyorum ki sıradan bir bina görüyorsunuz değil mi? Kale gibi, yani dışarıdan baksan müze, opera binası, tiyatro binası falan sanırsın. Ve bu şehrin her yerinde var. Yani buna bakmıyorlar, ihtiyaçları bile yok. Yani gelip fotoğrafını dahi çekmiyorlar. Öyle tarihi yerler var çünkü. Ama bu yapıları öyle konumlandırmışlar ki kentin her yerine bir şekilde uyum içerisinde o dokuyu hissettiriyorlar sana. Bunun örneğini neredeyse hiçbir yerde göremezsiniz. Bu Paris'te yok. Bence bu Barcelona'da da yok. Yani Barcelona, Gaudi'nin yapmış olduğu harika bir tasarım harikası bir kent. Yani mimari anlamda. Ama bu tarih korunması ve bu dokunun sana böyle sokaklarda giderken hissettirdiği o farklılık
Bence İtalya'ya has. Yunanistan falan da hikaye yani bir yere kadar. Burası bir açık hava müzesi abi, kabullenelim. Küçük market gördüm. Bakalım su falan alayım mı diye düşünüyordum ama zaten ücretsiz oldu, aklıma geldi. Ara sokakta bir yerde bak girdim. Şöyle meyve suları satıyorlar 1.89'a. En sevdiğim şey market gezmek ya yurt dışında. Üzümler var. 300 gramı 2.55, kilosu 8-9 euro falan. Oldukça pahalı. Şu muzlar 2.29 kilosu. Domatesler neredeyse 2.5-3 euro gibi. Dünyanın en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticisi. İspanya'dan sonra diye biliyorum. 2 numara. 10 euroymuş bak zeytinlerde. Şurada balıklar var. Karidesler, ahtapotlar falan. 25-34 euro mesela ahtapot. Yani İtalya için bence pahalı. Abi şaka gibi ya. 2 euroya şarap satıyorlar bak. Bunu bir ara Vedat Milor'a demişlerdi galiba. İçtiğiniz en iyi şarap nerede diye. O da demişti ki içtiğimi bilmiyorum ama para olarak ödeyip de karşılığını aldığım İtalya'daki bir market mi diyor. Öyle bir şey vardı hatırladığım kadarıyla, doğru söylüyor. Baksana şuraya 3 liraya falan şarap alıyorsun. Bu konuda daha uygunu var mı ben şahsen bilmiyorum. Şu parmesanları görüyor musunuz? 1.49 sadece. Yani İtalya'ya gel, marketten alışveriş yap. Bak keyfine, krallar gibi yaşa. Çıldırırsın. Bu konuda bazı şeyler de bize göre çok uygun. Şimdi dostlar, arkamda gördüğünüz yer Tiber Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan bir köprüsü. Bundan daha ünlüleri var. Roma'yı böyle ikiye ayırıyor bu nehir ve 406 kilometre uzunluğuna dağlardan geliyor ve şehrin içerisinden geçip Akdeniz'e dökülüyor. Bunu niye söyledim? Çünkü zamanında burası Romalılar için bile kutsal, böyle değerli bir nehir olarak biliniyormuş da o yüzden. Şimdi bunun karşısına geçtiğinizde de Trastevere ve Vatikan bölgelerini size göstermek istiyorum. Sonra oralardan da geriye dönüp bu en turistik olan yerlerini gezeriz. Hava yağmurdan sonra oldu çiçek. İşte Trastevere'ye hoş geldiniz. Burası gördüğünüz üzere böyle daracık sokakların olduğu, her binanın, neredeyse bütün binanın böyle yan taraflarında daha çok sokağa bakan kısımlarında bitkilerle sarmalandığı, çok tatlı böyle restoranların, kafelerin olduğu bir bohem mahalle. Daha çok yerel yaşamla aslında ön plana çıkan bu yer son yıllarda Instagram'la beraber patladı. Önceden bu kadar meşhur değildi. İnsanlar daha çok o Aşıklar Çeşmesi, İspanyol merdivenlerin olduğu yerlere giderlerdi. Buralara gelmezlerdi. Birçok kaynak ve rehber de bunu söylüyor zaten. Ama ben burayı arkadaşlar inanın 2011'de mi geldiğimde keşfetmiştim. Ve çok sakindi, biliyor musunuz? Harikaydı. O zamanlar böyle içimde hep böyle bir araştırma merakı, okuma merakı vardı. Yabancı kaynakları da çok okurdum. Günümüzde de şimdi bir kere daha gelince öyle bir before after olayı var ya, birazcık aslında ona şahitlik edeceğim. Böyle şapşal şapşal gülümseyerek bu mahalleyi böyle 1-2 saat dolaşalım, hadi gelin. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Öyle kayboluyorum arkadaşlar. Siz izleyin. Böyle hızlandırılmış bir sokak turu yapalım. İnsanlar genel olarak sıcakkanlı. Çalışanlar falan gayet güler yüzlüler. Şöyle bir meydana çıktım bak. Oturmuş millet öğlen yemeğini yiyor. Ben de burada bir yerde artık güzel bir yemek yiyeyim. Şöyle rastgele bakalım mesela fiyatlara. Ne varmış? Salatalar mı ne? Bak pizzalar 6 Euro'dan başlıyor ya. Şaka gibi, para değil. İnanabiliyor musunuz? Hala Avrupa'daki bu enflasyonda bile İtalya'da, Roma'da oldukça turistik bir mahallede 6 Euro'ya pizza yiyebiliyorsunuz. Şaka gibi değil mi? Bak size çekimi yapmaktan gözlerim ağrıdı. Bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Bunu nasıl korudunuz? Şunu, bakımını nasıl sağlıyorsunuz? Ve bu nasıl bir zevk? Hiçbir şey demiyorum. Anladınız mı niye burayı bu kadar övüyorum? Bu yüzden işte. Evet, Trastevere'ye hoş geldiniz efendim. Şöyle güzel restoranlardan birine bakacağız. Burada daha çok deniz mahsullü makarnalar, şahane pizzalar, özellikle böyle midyenin çok kullanıldığı böyle domates soslu böyle çok güzel yemekleri olur. Ondan bulursam yerim. Birleşik Krallık'ta falan da göstermiştim size. Burada şansımı deneyeceğim. Şöyle bir bakınalım. Allah Allah, romantizme bak. Şahane değil mi ya?
Bu arada yine her zamanki gibi beğenilerinizi ve yorumlarınızı yazın ki YouTube algoritması bu videolarımı sizin önünüze düşürsün. Böyle bir algoritması var. Siz beğenip yorum yapmazsanız sonraki videolardan birçoğunuz haberdar olamazsınız. İzlemek istiyorsanız bekleriz. Şimdi burada envai çeşit restoran var, binlerce, ama ben artık böyle pizza, makarna çok böyle videolarımda, önceki vloglarımda da gösterdiğim için biraz daha size Roma'da farklı tatlar yiyebileceğiniz tabaklar göstermek istiyorum. Zaten pizza, makarna nerede yeseniz çok güzel yani. O konuda mutabıkız ki açıklamaya bıraktığım web sitendeki yazılarda zaten ben size adres bunların hepsini verdim. Biraz farklı bir şey yapalım. Şöyle gittim. Kendimce beğendiğim restoranların listesi vardı, çıkardım. Bazı restoranların 75.000 yorumu var. Onlardan hangisinde sıra yoksa gireceğim ve deneyimleyeceğim. Bakalım o 75.000 yoruma değiyor mu? Bak şu mekanın Tonrello yazıyor ya. 75.000 yaklaşık olarak yorumu var, biliyor musunuz? Hiç bu kadar çok yorumu olanı görmedim. İşte onlardan bir tanesi bu. Buranın deniz mahsulleri falan çok başarılıymış. İsmi de şöyle yazıyor: Damassi. Bakalım fiyatlarına. Etler 15-16 euro. Balıklar 19 euro. Pizzalar 9-10 euro. Bir tık pahalı burası. Zaten yorumlardan ve şeyden belli, menüden. Ama deneyeceğim. Değecek buna. Hadi girelim. Ay içeriye bak ne güzel ya. Abi bu kadar büyük bir tabak geldi. Bak ben bunu tek başıma kesinlikle yiyemem. Ve bu şarapla beraber bunu ödeyeceğim para 20 euro civarında. Burası hem pahalı bir yer hem de isteseydim daha uygun bir menü seçebilirdim. Ama ben bunları çok seviyorum. Normalde sadece deniz mahsulü bir şey yiyecektim ama makarnaya da yine de insan dayanamıyor, dahil etmek istiyor. Sonuçta İtalya'dayız. Şöyle, ay bunun içinden yiyecekmişim. Bunu da kabuklarını koymam için verdi. Bir bakalım nasıl. Al dente mi? Allah Allah. O kadar güzel ki. Yani deniz mahsulünün karışımı makarnaya da işlemiş. Ve ben bunlardan Türkiye'de de söylüyorum. İçinde midye, karides arıyorum. Burada çoğu deniz mahsulü. Aynı denizi paylaşıyoruz. İkimiz de Akdeniz'de ama deniz mahsulü konusunda da çok zengin bir ülke İtalya. Mesela şu küçük bir ahtapota benziyor. Bunlardan bizde neden yok ya? Şahane. Yemeğimi yedim. Nasıldı? Yani bilmiyorum, ben dünyanın dört bir yanında çok iyi deniz mahsullü ürünler yediğim için işte diyebilirim. Gelmişken değer mi? Değebilir. Yorumu siz kendiniz yaparsınız, giderseniz. Pek tabii ki çok daha iyi restoranlar olabilir ama 70.000 yorumluk bir restoran için ben pek de umduğumu bulamadım. Belki de bu çok fazla deneyimlediğim içindir artık. Siz kendiniz giderseniz yorumu yaparsınız bu videonun altında. Şimdi dünyanın en küçük devletine geldik. Şehir devleti gibi düşünebilirsiniz. Aynı Singapur'daki gibi. İtalya'nın içerisinde bulunan kendine ait bir devlet aslında. 0.44 kilometre karelik bir alana yayılmış Vatikan ülkesinin olduğu yere gidiyorum. Sadece yürüme mesafesinde 15 dakikada oraya ulaşacağım ve gitmişken de sizlere göstermek istiyorum. İçerisindeki özellikle Sistine Şapeli ile çok ünlüdür. Ama pazar günleri kapalı diye biliyorum. Aklınızda bulunsun. İnsanlar dua etmeye geliyorlar çünkü. Diğer dönemlerde de bilet bulmak neredeyse imkansıza yakın. O yüzden gelmeden önce mutlaka biletinizi almanız gereken çok kadim, bu coğrafyanın en önemli yerlerinden bir tanesi. İçindeki o özellikle yapıların tasarımları dünyada muadilini hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar iyidir. Daha önceden girdiğim için söylüyorum. Ve Roma'ya geldiğinizde aslında eğer Vatikan'ı da görürseniz teknik olarak iki ülke görürsünüz derken karşımda kulesi göründü zaten. Oraya doğru şimdi yürüyorum dostlar. Yine hava bir açıyor bir kapıyor. Hiç şikayetçi değilim. Buranın o sıcak günlerinden bildiğim için şu hava beni mutlu ediyor. Çünkü birazcık daha serinledi, en azından rahat gezebiliyorum. Birazdan da oraya vardığımda bilgileri aktarmaya başlayacağım. Yağmur diner mi dedikçe biraz daha fazla yağıyor ama hiç şikayetçi değilim. O kadar güzel bir hava var ki. Şu anda adımımı attığımda yeni bir ülkeye girdim. Bakın arkadaşlar, Vatikan'dayız. İtalya'da ilginç 3 ülke var aslında. İtalya bir ülke ise Vatikan ikinci ülke, bir de San Marino var. Ona da gittim ben. O da kuzey doğusunda kalıyor. O da ayrı bir ülke, özerk bir bölge. Burası da
dünyanın en küçük ülkesi olarak biliniyor. Papa'nın evi olarak biliniyor. Katolik Roma'nın aslında mabedi burası. Hatırlarsanız İngiltere'de de size protestanlığı anlatmıştım. Hatta Birleşik Krallık'taki İrlanda ile olan Katolik Protestan savaşlarına dahi değinmiştim. Kuzey İrlanda'yı da dahil ederek. Günümüzü bile etkiliyordu bu. O videolarımı da kesinlikle izleyin. Ama konumuza değinelim şimdi. Vatikan çok küçük bir ülke. 0.44 kilometre karelik bir ülke ve 800 kişilik bir nüfusu var. Güvenliğini kim sağlıyor biliyor musunuz? İsviçreliler. Neden İsviçreliler diye düşünürseniz eğer şöyle diyorlar. İsviçreliler zengin, para için kendi dinlerinin kutsallığını satmazlar. O yüzden biz bu insanlara güveniriz ve bundan dolayı güvenliği onlar sağlasın diyorlar. Ve arkamda gördüğünüz Vatikan'ın bütün güvenliğini İsviçreliler sağlıyor aslında. İçeride bir bazilika var. Ama asıl Sistine Şapeli'ne girmek için ayrı bir bilet almanız gerekiyor. Bazilika'ya girebiliyorsunuz, görebilirsiniz. O birçok zaman açık zaten ama Sistine Şapeli'ne girmek için özel bir bilet alıyorsunuz. Ve normalde bakmayın buranın bu kadar sakin göründüğüne, artık kapanış saatlerine geldik. Hani ben daha önce girdiğim için artık böyle mabetler görmektense onların böyle etrafında dolaşıp insanların gündelik hayatlarını görmek, turistlerin neler yaptığını izlemek ve yeme içme odaklı gezmeyi daha çok seviyorum. Ama buraya gelirseniz Sistine Şapeli'ni görmeden dönmeyin. O yüzden yine söylüyorum, online bilet almazsanız bilet bulamazsınız. Ve bu ülkede 2 tane dil konuşuluyor. Bir tanesi İtalyanca, diğeri de Latince. Yani içeriye girdiğinizde her 2 dili de duyabiliyorsunuz resmi olarak. Peki para birimini nasıl yapıyorlar? Avrupa Birliği ülkesi sınırları içerisinde olduğumuz için Euro'yu kullanabiliyorsunuz ama kendi madeni para birimleri de var. Yani onu da isterseniz Vatikan'ın kendi para birimi olan bu bozuk paralarınız varsa içeride ticaret için ya da bir şey alıp satmak için kullanabiliyorsunuz. Gündelik hayatta nasıl oluyor bilmiyorum, deneyimlemedim ama 2 tane de resmi para birimi var bu ülkenin. Aklınıza şey gelebilir. 2 tane para birimi varsa, yani para bu kadar önemliyse bu insanlar nasıl geçiniyor diye düşünebilirsiniz. Cevabı çok basit. Bağışlar. Dünyadaki Katoliklerin en çok bağış yaptığı ülkelerden bir tanesinin mabedindeyiz aslında. Topladıkları paraların temel yönetim sistemine dahil ettikleri şey tamamen bağış sistemi. Başka bir şey yapmıyorlar. Yani bu adamlar bir şey üretmiyor, bir şey satmıyor, bir şey vaat etmiyor. Din hariç. Geldiniz, içeride ne göreceksiniz? Michelangelo'nun muhteşem yaptığı içeride eserler var. Onları görürsünüz. Heykeller var. Heykeltıraşların yaptığı çok detaylı, böyle gerçekten insanı kendine hayran eden detaylar var. Tavanlar var. Ben birkaç defa içeriye girdiğimde hani böyle çekmeyi bırakın, ağzınız açık şekilde gezeceğiniz güzellikleri adamlar sanata dökmüşler. Bunu kabul etmek lazım. Bu konuda çok çok iyiler. Ve bağımsız olan 1500'lü yıllarda bağımsızlığını ilan ediyor Vatikan. O yıldan beri yaklaşık 500 yıldır İsviçreliler bu ülkeyi askeri olarak da koruyorlar. O yüzden dünyada belki de en güvenli ülkelerden bir tanesi burası. Tabi Singapur gibi değil burası, yani sonuçta Singapur'un apayrı bir yönetim sistemi var. Herhangi bir ülkeye bağımsız ama burası İtalya sınırlarının içerisinde olduğu için ve Katoliklerin de en değerli dini mabedi olduğu için birçok ülkenin de koruması altında. İşte ben de şimdi onun içine doğru girmeye başladım. Artık yavaştan yağmur da dindi, görüyorsunuz. Normalde burada özellikle pazar günleri ayinler oluyor. Papa geliyor, burada dualarını ediyor. Binlerce insan buraya gelip dua edip akabinde içeriye girmeye çalışmıyorlar. Gün bitiyor çünkü dediğim gibi pazar günleri hariç diğer günler ziyaret etseniz de pazar günü geldiğinizde duanızı edip geri dönüyorsunuz. Şimdi bir de içeriye girelim. Eğer içeriye girebiliyorsam birazcık da size bu binanın içini göstermek istiyorum. Çünkü yani şey, anlıyor musunuz? Hani günümüzde böyle hani hep şeyden isyan ediyoruz ya. Niye eskiden binalar daha güzeldi? Neden her şey daha detaylıydı? Neden mimari olarak gerçekten şahaneydi? Yani gözümün gördüğünü size keşke aktarabilsem. Bunun temel sebebi belli. Her şey yasaktı. Özellikle Orta Çağ'da insanların dinden başka bir ümidi yoktu. İnanmayanlar ya da aykırı olan herkesi burada Roma'nın meydanlarında asıyorlardı. Hatta giyotinlerle boyunlarını kesip ibreti alem derler ya, görsün diye ellerinden geleni yapıyorlardı mesaj vermek için. Savaşlar çıkıyordu. Yine burada da dini çok iyi kullanıyorlardı. Ama günümüzde pek tabii ki artık bunların yerini
birazcık da dua, işte kişisel mutluluk, insanların ibadet özgürlüğü gibi kavramlar almaya başladı. Ama eskiden buna uymak zorundaydınız. Zaten dünyada birçok din savaşı da bundan çıkmıştır. Onların işte en merkezi noktalarından bir tanesi de Vatikan'dı. Biz geliyoruz diye çanlar bizim için çalıyor herhalde. Şansımızı deneyelim. Almıyorlar. Niye almıyor? Hava şartlarından dolayı diyor. Normalde 7.30'da kapanıyordu burası. Saat 6 ben gelip gösterecektim size. Şurada bak bir sürü insan da bekliyor, görüyorsunuz. Hava şartlarından dolayı almıyoruz. Bazilika'ya da giremezsin diyor. Ben daha önceden girdiğim için hadi girmeyeyim de hani en azından sizler bilgilenin. Böyle saçma sapan kafalarına göre bir kural var. Sanki hava şartlarından dolayı Bazilika yıkılacak yani. Dışarıdan bile görmek çok güzel. Gerçekten çılgın işi ya. Yani bunu parayla pulla yaptıramazsın. Bunun başka bir inanç sistemine dahil edip hadi gelin sizinle mucizevi bir şey yapalım dedikleri bir yapıya dönüştürülmüş hali aslında. Çok gerçekten rüya gibi. Bak şimdi burada ülkenin içerisindeyiz hala. İsterseniz arkamdaki gibi marketlerde, alışveriş noktalarında ne alabiliyorsunuz? Girdiniz, tamam mı? Hristiyanlığa ait birçok hediyelik eşya var ama en önemlisi yeni Papa'nın, Franciscus muydu adı? Onun magnetlerini alabiliyorsun. 10 euroya satabiliyorsun, böyle bir hareketi var. Şöyle yapmış. Bunu satıyorlar mesela ve bu 260. Papa. Yani ilk başlangıcından itibaren geçen kaç yüzyıllık dönemdeki 260. Papa'nın magnetini yapıp günümüzde satıyorlar. İşte bu bütün dükkanlardaki dönen paranın gelirleri, bilmem dükkan kiralık mı değil mi ama hepsi de buradaki Vatikan ülkesine aslında gelir olarak geri dönüyor. Böyle bir durum var. Şimdi buradan ayrılıyorum. Çok güzel bir burada köprü var, kale var. Oraya geçeceğim. Sizi benim Roma'da en çok sevdiğim bölgeye artık birazcık daha sakinleşmiştir. Sabah çok kalabalık oluyor çünkü oralar. Öyle dolaşırız oralarda da birlikte. İnşallah yağmur dinerse. Arkamda gördüğünüz yer Castel Sant'Angelo, yani Kutsal Melek Kilisesi. Roma'daki en ünlü kalelerden birisi aslında. İçeride vakti zamanındaki çok ünlü bir krallarının mezarının küllerini tutarlarmış ama zamanla yok olmuş. Sonra burayı kale olarak kullanmışlar ve günümüzde Roma'daki şu köprü, ki bugün artık tadilatta olduğu için kullanamıyorsunuz, onun üzerinden yürüyüp kaleye gidip gezebiliyorsunuz. 20 küsür euroda giriş ücreti var normalde. Ben onu da gezdim. Özellikle akşamüstü buraya çıkarsanız Roma'yı böyle tepeden de görebileceğiniz çok güzel manzarası olur. Yani adamlar kaleyi, dini mabetleri, Romalılardan kalan dünyaca ünlü yapıların hepsini o kadar iyi pazarlamışlar ki her şeye 20 euro ödüyorsunuz. Bundan 7-8 sene önce bu fiyatlar yarısıydı. Ama dediğim gibi eğer bir PES alırsanız hiçbir zaman bu kadar çok para ödemezseniz, hatta öyle ki PES'e dahil olmayan birçok yapıya bile indirimli bir şekilde girebiliyorsunuz. Bir de size değinmediğim bir şey var. Roma'nın pek tabii ki yerin altından giden metroları da var. Bunları da kullanabilirsiniz. Günlük daily pass'ler var onlarda da, yani 3 günlük de alabiliyorsunuz. Ama benim size önerim, eğer merkezde kalıyorsanız, ki benim şu anda yürümeye çalıştığım Navona meydanına doğru eğer böyle otel tutmuşsanız birçok yere aslında ulaşım için metro falan almanıza gerek yok. Yürüyerek ulaşabilirsiniz. O yüzden burada konaklayacaksanız 3 tane çok önemli yer var. Aşıklar Çeşmesi'nin olduğu bölge, Navona Meydanı'nın olduğu bölge, bir de Trastevere bölgesi. Benim en sevdiğim yerler. Buralara yakın yerlerin hepsinde çok beğendiğim oteller ve uygun bildiğim noktaları liste olarak açıklamaya bırakacağım. Roma'ya gelirseniz oradan otellere bakın. Çünkü hani biraz daha pahalıdır ama en azından birçok konuda rahat edersiniz. En azından yürüme mesafesinde olduğu için de kafanızda böyle ulaşım sıkıntısı olmaz. En azından geceleri böyle eğlenmek falan isterseniz ya da sokaklara gidelim, Roma'yı keşfedelim derseniz rahat edersiniz. Şimdi o meydana doğru gidiyorum. Gerçekten şahane bir ortam oldu. Birazdan da hava açmaya başlayacak zaten. Az önce Instagram bir hayalin peşinde hesabıma o kadar çok bildirim gelmiş ki dünyanın dört bir yanında beni izleyip ekranları başındaki birçok insan Instagram hikayelerinde etiketleyerek paylaşmış. Hadi bakalım siz de paylaşın, merak ediyorum şu an kimler beni hangi ülkeden izliyorsa. Böyle ekranın fotoğrafını koyup
Bir hayalin peşindeyle kahvaltı yapıyoruz. Bir hayalin peşindeyle dünyayı geziyoruz. Ailecek bir hayalin peşinde izliyoruz gibi böyle etiketleri koyarak, beni etiketleyerek paylaşımlarda bulunmuşlar. Hadi siz de paylaşın. Bu beni çok motive ediyor ve çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Bana Roma'nın kalbi neresi diye sorsanız şu anda bulunduğum yer Navona Meydanı'nı söylerim. Bundan 300-500 sene önce buranın papası bütün binaları yıktırıyor. Aynı bizim İstanbul'daki gibi bir hipodrom meydanı yaratıyor. Görüyorsunuz sana, çok benzerdir. Ama günümüzde bunun etrafındaki binalar daha çok otel ve restoran olarak kullanılıyor. Şuradaki çok güzel görünen binada zengin ailenin yapılarından bir tanesiymiş. Ama asıl ilginci şurada şu an restorasyon altındaki 4 tane böyle heykelin yatmış bir şekilde hali var. Üstünde de Mısır'ın aynısı bizim İstanbul'da da gelen dikili taşa benzeyen bir yapı görüyorsunuz ya. Onun altındaki 4 tane heykel aslında 4 farklı kıtayı sembolize ediyor ve Tuna, Ganj Nehri, Latin Amerika'da Brezilya'daki bir nehir, bir de Nil Nehri'ni temsil ediyor. Ama bununla ilgili bir sürü tabii ki hurafe olmakla birlikte oradaki şekilleri tam şu an size gösteremiyorum. Tam olarak nereden belli olmadığını tasvir eden heykeller de var diye biliyorum. O yüzden buraya gelirseniz, paranız da varsa Roma'da kalacağınız yer işte bu meydana yakın olan herhangi bir yer olabilir. Şimdi sizi çok ilginç bir yere götürüyorum. Nereye mi? Hatırlarsınız Ye Dua Et Sev filmiyle Bali'de size bir sürü bağlantılar kurarak filmin detaylarına göre böyle içerikler üretmiştim. Çünkü böyle Hollywood yapımı filmler destinasyon pazarlamasına çok etkili oluyor. Onun 3 bölümü vardı. İlki Roma, sonra Hindistan, sonra Endonezya'nın Bali adasıydı. Bali'de özellikle hanımlar gelip orada böyle aşkı arıyorlardı. Julia Roberts'ın aradığı gibi. Spiritual kısmını, yani ruhani kısmını Hindistan'da arıyorlardı. Yeme içme ve eğlence kısmını da Roma'da arıyorlardı. Oraya hep bağlarlar ya. Onun birçok sahnesi de Roma'da çekildi. Böyle filmler destinasyonları o kadar popüler ediyor ki işte sadece onu görmek için bile gezen insanlar var. Şu anda geldiğim yerde neresi biliyor musunuz? Bu ev işte. Julia Roberts'ın o filmdeki sahnesi. Onun kiraladığı ev. Şu evi kiralamıştı. Şuradan da hatta sevdiği, hoşlandığı bir adam vardı. Yukarıdan ona bakıyordu. Burası da bayağı ünlü noktalardan bir tanesi de şehrin çok kalbindeki bir noktada yürüyerek gelebiliyorsun. Google'a da zaten o sahnelerin nerede çekildiğini İngilizce olarak özellikle yazarsanız tam olarak konumlarına kadar bulabiliyorsunuz. Roma dondurması. Şimdi o konuya gelelim. Bir tanesi Frigidarium diye çok ünlü bir yer var. Onu önceki bölümlerimde aktarmıştım. Daha yıllar önce gösterdiğim için bu sefer şunu göstermek istiyorum. Giolitti diye bir mekan burası. Buranın da dondurmaları çok iyidir. Hadi gelin bakalım. Bir de bunu deneyimleyelim. Göstererek anlatayım. Gerçi burası exitmiş. Buradan giriyormuşuz. Bu nasıl dondurmacı? Opera binasına girdim sandım. Çok güzel yer. Bakalım dedikleri kadar var mıymış? Bir deneyelim küçük bir kapta. Şimdi 3,5 euro dedim buna. Kremalı mı kremasız mı diye sordu. Ben kremasız dedim. Kavunlu ve karpuzlu aldım. Grazie. Welcome spoon in the box. Okay, thank you. Bakalım dedikleri kadar var mıymış? Çok güzel görünüyor. Vallahi hiç tatmadım daha. Bu ne? Size yemin ederim çocukluğumda yediğim dondurma gibi. İnanılmaz. Bugün Roma'daki en iyi şeyi yiyorum. Hepsini yedim neredeyse. Karpuzlu ve kavunlu almıştım. Yediğim en iyi kavunlu dondurma. İnanılmaz bir şeydi. Yani böyle var ya, saçma bir gülümseme alıyor size. O kadar keyif aldım. Harikaydı. Akşam olunca bazı kentler hani derler ya gündüzünü ve gecesini ayrı göreceksin diye bambaşka bir renge, bambaşka bir ambiyansa bürünüyor. İşte Roma'da öyle bir yer. Bütün binalar, sokaklar ışıklandırılınca böyle Alice Harikalar Diyarı'nı andıran çok güzel detayları görebiliyorsunuz. Restoranların şimdi içinden geçerek böyle ara sokaklardan Pantheon'a götürüyorum sizi. Kimin yaptığını henüz belli olmayan ve Roma İmparatorluğu'nun sabah gösterdiğim Kolezyum'dan daha değerli olduğu düşünülen tek parça kadim yapısı. Niye bunu söylüyorum? Çünkü hala tam olarak nasıl yapıldığı o dönemde 2000 sene önce bilinmiyor ve günümüze kadar ayakta kaldığını da hala ispatlayamamışlar. Nasıl yaptıklarını inanamıyorlar çünkü.
Ve huzurlarımızda Pantheon binası karşımızda. Eskiden buraya giriş ücretsizdi ama sanırım fazla turizmden dolayı buraya da giriş ücretli yapmışlar. Çok güzel ya, gerçekten hani Romalılardan kalan bir sürü dünyanın dört bir yanında, en son Birleşik Krallık'ta bile size bir sürü bina gösterdim. Bir sürü ayakta kaldığını düşündükleri yapı gösterdim ama restore edilmeden ayakta kalmayı başarmış nadir bir yapıyı görüyorsunuz. Ya şahane. Bunun üstünde bir de delik var. Tam ortasında. Yağmur yağdığında içerinin ıslanmadığını söylüyorlar ama bildiğim kadarıyla bu çok büyük bir hurafe. Şimdi sizi Roma'nın en ünlü yerine götürüyorum ve yolda geçerken gördüğüm sıradan bir manzara. Hiçbir şey yapmayın. Şu ara sokaklarda dolaşarak böyle rastgele böyle mahalleleri keşfedin. O bile çok büyük keyif. Bu bir katedral olsa gerek diye düşünüyorum. Ve açık. Gelmişken hadi bir tanesinin içini en azından göstereyim sizlere. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani kullanabileceğim herhangi bir sıfat yok. Bu kadar iyisini dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Yani bunu çizerken başınız dönmedi mi? Bunu hangi elinle yaptın? 20 dakikadır oturdum şunu izliyorum. Detaylara bakın arkadaşlar. Sanat harika bir şey değil mi ya? Burası aslında oval ama öyle yapmış ki bunu sanatçı sanki düz bir zemine işlemiş gibi hissiyat uyandırıyor. İnsanlar da şu aynaya 1 euro yatırıp düz halini aynadan görebiliyorlar. O kadar yani çok tavan işlemesi gördüm ama bu tarifsizdi ya, gerçekten helal olsun. Bugün gördüğüm en güzel yapıydı. Gerçekten. Yani iyi ki de akşam gelip görmüşüm. O karanlığın içinden tavanı aydınlatmışlar ya. İnsan resmen büyüleniyor. Harikaydı ya. Emeği geçenlere teşekkürler. Şimdi meşhur aşk çeşmesi olan La Fontana di Trevi'ye doğru artık ara sokaklardan geçerek ilerliyorum. Çok güzel yerler. Burada harika restoranlar var. Aklınızda bulunsun. Burası kentin en pahalı yerlerindendir. Ve çok güzel de konaklama alternatifleri vardır. Bunların hepsini en uygunundan en ucuzuna kadar da açıklamaya koyacağım. Oradan bakın sıralı halde. Çünkü erken alırsanız çok fark eder. Son dakikaya kalırsanız 300-400 liraya falan otel alırsınız. Keza videonun başında söylediğim gibi bir de burada şehir vergisi de çok ağır olduğu için bir aile üzebilir. Şu turizme bakar mısınız? Her yer dolu. 12 ay turizm var burada. Şahane. Avrupa'da en çok turistin geldiği 3. ülke diye biliyorum. Çeşmenin sesi gelmeye başladı. Ve geldik 3 yol çeşmesi. Şimdi söylentiye göre şu şekilde para atarsanız bir daha Roma'ya gelme niyetiniz kabul oluyor. Ve burada toplanan para yıllık 1,5 milyon euro idi önceden. Artık 3 milyon euroymuş ve buradaki kiliselere ve hayır kurumlarına bağışlanıyormuş. Gündüz burası tıklım tıklım oluyor. Bu sakin hali düşünün. Öyle pazarlamışlar ki bunu gelen herkes para atma yarışına giriyor. Normalde aşağıya kadar inebiliyorsun ama bir zincirle kapatmışlar. En fazla yukarıdan akşamları herhalde öyle oluyor. Fotoğraf çekmelerine insanlara izin veriyorlar. Ama çok güzel ya, gerçekten. İspanyol merdivenlerine giderken böyle çok güzel şamdanların olduğu böyle masaların ışıkları dikkatimi çekti. Bak, insanlar çok romantik bir ortamda yemeklerini yiyorlar. Ben de çekmeye devam edeyim. Bu arada ben gerçekten çok az yemek yiyorum artık. Eskiden çok yiyordum. Bir oturuşta hatırlıyorsunuz videolarımı, böyle 1 kilo et falan yiyordum ama onları çok yedikçe vücut çok yoruluyor. Ve yemeğinin kimseye aslında bir faydası yok. Enerjin olduğu müddetçe tamam işte yeter. Çok fazla demek çok ağırlık ve hastalık demek. Ondan mideyi bayağı küçülttüğümü düşünüyorum. Hani siz gelirseniz inanın hani yeme içme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Her yer restoran, her yer zeytinyağı. Hello.
yapmışlar. İnsanlar böyle takılıyor. İspanyol merdivenlerine doğru yürüyorum. Zamanında çok ünlü bir filmle meşhur olmuş bir merdivenler, hiçbir şey yok aslında ama bundan yıllar öncesine kadar insanlar oraya akşamları gidip içeceklerini içip sosyalleşirlerdi ama günümüzde çok fazla turizmden ve insanlar saçmaladığı, kirlettiği için orayı kapatmışlar. Yine bak böyle bir kalabalığa takıldım. Pek muhtemel onlar da oraya doğru yürüyor şu anda. Siz de geldiğinizde mutlaka görmek isteyeceksinizdir. Orayı da bir görelim bakalım. Şunu çok güzel yapmışlar ya. Yani şu süslemelerle, dekorasyonlarla mekanların uyumunu çok iyi başarmışlar. Bak Trastavere'de mesela çok daha iyiydi, fark ettiniz mi? Merkeze geldiğinizde o bitkilerin sarmaladığı yapıları daha az görüyorsunuz. Onu demeye çalışmıştım sabah. Çok güzel çalıyor be. İşte meşhur İspanyol merdivenleri burası. Arkada kilise var, çok ünlü ve bunun hemen ardında Villa Borghese adında bir park var. Özellikle pazar günleri insanlar sayfiye alana geliyor. Romalılar gelip orada tatillerini yapıp dinleniyorlar ama akşam oldu, şimdi göstermeyeceğim. Böyle her yerde olduğu gibi dev bir çeşme var. Tekneyi andıran. Şurada normalde tıklım tıklım olur, oturamazdınız. Günümüzde bunu bayağı engellemişler. Oldukça insan sayısı azalmış. Buraya kadar gelmişken yukarıya doğru çıkıp size bir şey anlatmak istiyorum. Bundan yıllar önce cepte günlük 20-30 euro ile buralara gelip öğrenciyken gezmeye çalışırdık. Sokaklarda yattık. Otele para vermemek için trenlerde uyurduk. Ve şuraya oturmuştum. Buradan aşağıya bakmıştım Roma'ya ve demiştim ki bir gün benim işim dünyaya gezmek olacak. 15 yıldır bunun için çabalıyorum. Şükür bugün ona ulaşmanın mutluluğuyla bir kez daha gelince en azından anılarımı sizlerle paylaşmak istedim. Çok zordu ama güzeldi. Anlatacak çok şeyim oldu en azından. Hiç pişman değilim. Biliyorum bana çok kızacaksınız ama ben tatlıyı çok sevmiyorum ve oldukça da tokum. Dediğim gibi çok artık midem küçüldü. Buranın tiramisu'su çok meşhur. 1960'tan beri de satıyorlarmış. Hala aktif bir şekilde işlerini yapıyor ve sadece 5 euroya tiramisu yiyebiliyorsunuz. Adı da Pompi. Böyle gelip farklı paketlerin içerisinde hello alabiliyorsunuz. Bak 5 euroya küçük kutularda alıp tatlı seviyorsanız yersiniz. Bazen böyle gezdikten sonra çok yoruluyorum. Gözümün altından da anlamışsınızdır. Saat şu an 9. 9'dan beri çekim yapıyorum. 12 saattir durmadan size bir fiil Roma'yı anlattım. Ama döndüğümde beni en çok mutlu edecek şey, bunu izlediğinizde altında gelen yorumlar veya gezilerinize gittiğinizde benim bu önerdiklerimi yapıp teşekkür mesajlarınız benim en büyük aslında tutkularımdan bir tanesi. Ve aynı zamanda hayatım boyunca silinmeyecek anılarımın kalıcı olacağı bir depolama alanı gibi de düşünebilirsiniz. Burası Alfredo Alla adında bir restoran. Alfredo makarnalarının çıktığı yermiş. İlk yer burasıymış. O yüzden de sıradan anladığınız gibi çok iyiymiş. İlk olduğunu tamam hani hep böyle dolu olur ama şey anlamında, lezzet anlamında da yorumları falan şahane. Bekleyeceğim. Normalde biliyorsunuz pek sıra beklemeyi sevmiyorum ama burayı deneyimlemeden de gitmek istemiyorum. Artık güzel bir akşam yemeği yiyip bunu da bir aktarayım size. Şimdi normalde buraya rezervasyon yaptırıp gelmeniz lazım ama ben bilerek geç geldim ki yer bulayım diye ve buldum. Biraz sıra bekliyorsunuz yarım saat kadar. İçerisi çok şık. İnsanları rahatsız etmek için çekmiyorum. Böyle kallavi iki menü geldi. Bir tanesi şarap menüsü, bir tanesi de yemek menüsü. Fettuccine Alfredo'nun doğduğu yer. 110 yıllık bir restoran. Bakalım o kadar övdükleri kadar var mı? Menüdeki fiyatlar bunlar. Tabi burası bayağı pahalı bir yer genel olarak ama makarnalar 24 euroymuş. Böyle restoranları deneyimlemeyi çok seviyorum. Dünyanın her yerinde de gösterdim. Umutlarım yüksek. Ben çok güzel bir şey çıkacağına eminim. Burada bak zaten yazıyor. Fettuccine Alfredo istiyorsanız sabit fiyatı 24 euro. Trüf mantarı koydurursanız da 25 euro daha ekliyorlar. Yaklaşık olarak 24 euroya bu deneyimi yaşayacağız. Evet, bakalım 24 euro ediyor mu? Önünüzde hazırlıyorlar normalde. Araya giremediği için benim yakınıma gelemedi. Uzaktan çektim. Beklentiler çok yüksek. 24 euroya makarna. Deniyoruz.
İnanılmaz iyi. Ya resmen dağılıyor. Paramparça oluyor ve parmesan bu kadar güzel bir şey miydi ya? Şahane. Helal hoş olsun. Çok farklı bir tecrübeydi. İyi bir paraydı. O yüzden hani videonun başında 50 euroya ne yapılır dedim ama siz bunu 100-150 euro gibi düşünün. Yani yapacak çok şey var ve Roma gibi bir yerde gelmişken birçok şey deneyimlemek lazım. Ölür müyüm fettuccine alfredosuz? Ölmem. Ama bunu size göstermek istedim. Sonuçta ben böyle kazandığım parayı tecrübelere ve deneyimlere yatırıp sizlerle paylaşmayı seviyorum. En azından deneyimlemeseniz bile sizler de görmüş oldunuz ya da bir fikir sahibi oldunuz. Hani masalarda falan ya bir makarna yiyelim, fettuccine olsun benimki alfredo olsun derseniz buradan bağlarsınız hani ortamlarda. En azından bilgidir. Güzeldi. Yine de memnunum. Artık benden bu kadar. Sonraki durağın neresi olacak ben de bilmiyorum. Bir sonraki videoda zaten artık görürsünüz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle gezi rehberleri umarım gidemeseniz de dünyayı görmeniz için sizlere de vizyon katıp en azından keyifli bir şekilde YouTube'da az da olsa iyi bir gezi rehberi olacak şekilde sizlere de rehber oluyordur ne diyeyim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.